If you listen to this story a few times, you'll easily learn the 100 most common Turkish verbs. This story uses only those verbs, nothing more, nothing less. You can find the full list of verbs under the video. Zeynep'in yeni hayatı. Zeynep İstanbul'a yeni taşındı. Artık İstanbul'da yaşıyor. Bu şehirde kimseyi tanımıyor. Hiçbir yeri bilmiyor. Ama korkmuyor. Sadece heyecanlı. Ev küçük ama çok güzel. Sabah erken uyanıyor, yataktan kalkıyor, pencereden dışarı bakıyor, gülüyor. Yeni bir hayat başlıyor diye düşünüyor. Yüzünü yıkadıktan sonra köpeği Pamuğa mama veriyor. Sonra mutfağa gidiyor. Mutfakta kahvaltı hazırlıyor. Masaya ekmek, peynir, zeytin ve bal koyuyor. Yumurta ve çay yapıyor. Masaya oturuyor ve kahvaltı yapıyor. Sonra bulaşıkları yıkıyor. Ev sessiz. Zeynep sadece kuşları duyuyor. Bugün yeni işine başlıyor. Evden çıkmadan önce saçını yapıyor, giyiniyor. Aynaya bakıyor. Güzel görünüyor. İyi hissediyor. Çantasını alıyor, ayakkabılarını giyiyor ve evden çıkıyor. Sokağa bakıyor. İnsanlar işe gidiyor, çocuklar okula yürüyor. Zeynep otobüs durağına yürüyor. Durakta otobüs bekliyor. Birkaç dakika sonra otobüs geliyor. Zeynep biniyor. Oturuyor ve pencereden dışarı bakıyor. Çok trafik var. Çok araba geçiyor. Yanında yaşlı bir kadın oturuyor. Zeynep kadını tanımıyor. Ama kadın gülüyor ve "Burada yeni misin kızım?" diye soruyor. Zeynep, "Evet, dün taşındım. Nereden bildiniz?" diye soruyor. Kadın biraz ilginç biri. Cevap vermiyor. "Bu şehir güzel ama biraz kalabalık." diyor. Hayatını anlatıyor. Zeynep dinliyor ve bu ilginç kadına gülüyor. Otobüs duruyor, Zeynep iniyor. Yeni ofisine yürüyor. Kapıyı açıyor, içeri giriyor. Ofisi çok beğeniyor. Yan masadaki biri onunla konuşuyor. "Hoş geldin, ben Ayla." diyor. "Ben de Zeynep, memnun oldum." diye cevap veriyor Zeynep. Ayla ona ofisi gösteriyor. Sonra "Bugün çok işimiz var." diyor. Zeynep herkesle tanıştıktan sonra hemen işe başlıyor. Bilgisayarını açıyor, dosyaları okuyor. Bir mail yazıyor, doküman gönderiyor. Bazen bir şeyleri anlamıyor. Ayla'dan yardım istiyor.
Ayla ona anlatıyor. Zeynep notlar alıyor. Yavaş yavaş her şeyi öğreniyor. Saat 11'de bir toplantıya katılıyor. Toplantı 1 saat sürüyor. Toplantıda patron birine kızıyor. Zeynep yeni patronundan biraz korkuyor. Öğlen oluyor. Zeynep ve Ayla birlikte dışarı çıkıyor. Küçük bir kafeye gidiyorlar. Zeynep menüye bakıyor ve düşünüyor. Biraz sonra karar veriyor. Ayran içmek ve tost yemek istiyor. Garsona söylüyor. Ayla da menüden bir yemek seçiyor. Orada yarım saat kalıyorlar. Her şeyi Ayla ödüyor çünkü Zeynep ofise yeni geldi. Yemekten sonra biraz yürüyüş yapmak istiyorlar ve parka yürüyorlar. Parkta biraz gezdikten sonra banka oturuyorlar. Konuşmuyorlar. Bir şey söylemiyorlar. Sadece kuşları dinliyorlar ve dinleniyorlar. Parkta bir adam simit satıyor ama almıyorlar. Çünkü aç değiller. İşe dönüyorlar. İş çok hızlı geçiyor. İşten sonra Zeynep eve dönüyor. Pamuk kapıda onu bekliyor. Zeynep onu görüyor ve gülüyor. Pamuk Zeynep'e koşuyor. Zeynep Pamuk'u biraz sevdikten sonra eline top alıyor. Pamuk Zeynep'in elinden topu ağzıyla çekiyor ve alıyor. Bahçeye koşuyor. Pamuk oynuyor, Zeynep onu izliyor. Pamuk yoruluyor, duruyor ve biraz dinleniyor. Sonra oyuna devam ediyor. Pamuk oyundan hiç sıkılmıyor. 20 dakika sonra Zeynep ayakkabılarını çıkarıyor ve içeri giriyor. Duş alıyor. Duştan sonra mutfakta akşam yemeği hazırlıyor. Tavuklu pilav yapıyor. Pamuğun tabağına da mama koyuyor. Pamuk mamasını, Zeynep de yemeğini yiyor. Yemekten sonra Zeynep masayı temizliyor. Biraz annesini özlüyor. Bu yüzden onu arıyor. Annesi telefonu açmıyor çünkü banyo yapıyor. Ama banyodan sonra annesi Zeynep'i arıyor ve biraz sohbet ediyorlar. Zeynep ona gününü anlatıyor. Telefonu kapattıktan sonra kahve yapıyor, kanepeye oturuyor. Televizyonu açıyor, maç izliyor. Zeynep'in takımı kazanıyor. Sonra bir film başlıyor. Ama Zeynep filmi beğenmiyor ve hemen sıkılıyor. Televizyonu kapatıyor ve bir kitaba başlıyor. Kitabı çok beğeniyor. Kitaptaki bir karakter
Arkadaşını kaybediyor. Zeynep biraz üzülüyor. Ama kitabın sonunda herkes mutlu oluyor. Zeynep kitabı bitiriyor. Kitap hemen bitti çünkü biraz kısa. Sonra yatağa yatıyor, gözlerini kapatıyor. Pamuk'la beraber uyuyorlar. Cumartesi sabahı Zeynep geç uyanıyor. O gün iş yok, çalışmıyor. Bu yüzden çok mutlu. Yataktan kalkıyor ve kahvaltı hazırlıyor. Bahçeden bir çiçek alıyor ve çiçeği masaya koyuyor. Pamuk pencereden bakıyor, kuşları izliyor. Zeynep kahvesini içiyor ve bugün biraz gezelim diyor. Dışarı çıkıyorlar. Sokakta çocuklar oynuyor. Zeynep önce alışverişe gitmek istiyor ama sonra para harcamak istemiyorum diye düşünüyor. Bu yüzden parka gidiyorlar. Orada başka köpekler de var. Pamuk diğer köpeklerle koşuyor, oynuyor. Zeynep bankta oturuyor, insanları izliyor. Fotoğraf çekiyor. Fotoğraf makinesi yok ama telefonunu kullanıyor. Sonra küçük bir çocuğun topu kayboluyor. Çocuk topunu arıyor. Top yok. Ağlıyor. Zeynep çocuğa soruyor. Ne oldu? Çocuk, topumu kaybettim diye cevap veriyor. Zeynep'le Pamuk da topu arıyor. Pamuk topu buluyor. Topu çocuğa götürüyorlar. Çocuk çok seviniyor. Cici köpek, bana topumu getirdin. Teşekkürler diyor. Zeynep gülüyor. Evet, benim köpeğim çok cici diyor ve pamuğu seviyor. Öğleden sonra hava soğuk oluyor. Yağmur başlıyor. Zeynep, hadi eve dönelim diyor. Hızlı hızlı eve gidiyorlar. Zeynep havluyla pamuğu temizliyor. Akşam yemek hazırlıyor. Yeni bir yemek deniyor. Yemek güzel oluyor. Zeynep çok beğeniyor. Yemekten sonra balkona çıkıyor, gökyüzüne bakıyor. Yağmur durmuş, yıldızlar görünüyor. Televizyonda güzel bir müzik çalıyor. Sonra içeri giriyor. Telefonu çalıyor. Ayla arıyor ve yarın buluşalım mı diye soruyor. Zeynep de buluşmak istiyor çünkü Ayla'yı sevdi. Tamam diyor. Mutlu hissediyor çünkü hemen bir arkadaş buldu. Artık bu şehir benim evim diye düşünüyor. Gözlerini kapatıyor ve